Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün soğuk bir İstanbul gününden sizlere sesleniyorum. Yanımda iki farklı otomobil var. Ne alaka diyenleriniz olabilir. Daha önceden böyle karşılaştırmalar yapmışlığımız var. İzlemeyenler için tekrardan açıklayayım. Aynı paraya iki farklı sedan burada bizlerle. Birisi 0 kilometre ama Peugeot'un yeni 508'i çok iddialı bir giriş yaptı pazara. Birisi de uzun yıllardır rüştünü ispatlamış, çok sevilen bir markanın Mercedes'in amiral gemisi olan S serisinin ikinci eli. Bu aracın sahibi takipçimiz olan Mehmet var yanımızda. Mehmet, öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz valla. Ya abi böyle bir aracım var, gel çekelim dedin. Benim de aklıma böyle bir konu geldi. Daha önceden böyle şeyler de yapmışlığımız var bundan dolayı. Önce senin aracın hakkında biraz konuşalım istiyorum. Evet. Neden S serisi tercih ettin? S serisi tercih etmemin sebebi Mercedes olması. Öncelikle düşük modeller ve yüksek modeller arasında Mercedes vazgeçilmez bir araç. Konforlu bir araç. O yüzden tercihimi Mercedes'ten yana kullandım. Aynen. Mercedes diyorsun. Evet. Her zaman zaten düşündüğüm bir otomobil değil. İstersen ufaktan bir içlerine de bakalım her iki aracın. Senin böyle kullanıcı deneyimleriyle neler hissettiğini de merak ediyorum. Sonrasında bir 508'e de beraber seninle bakacağız. Belki bir 508 satarız sana. Ne diyorsun? Hadi bakalım. Evet Mehmet, içerisine geçtik S-Class'ın. Bu otomobilin içerisinde en çok hoşuna giden mi diyeyim ya da kalitesi mi diyeyim, en çok hoşuna giden detaylar neler? Genellikle ahşap kaplaması göze çok hitap eden ve kalitesi, evet. Her tarafın yumuşak deri kaplı olması, evet. Ve içerisinin ferah olması, beige rengi genellikle. Peki kaç binde araç? Araç şu anda 226 binde. Bak 226 binde bir araçtayız. 9 yaşında bir de hani bu araç. Hakikaten baktığın zaman hani kullanılan materyal kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Her detay, yani işte konsolda şu ahşap kaplamalar, bu gibi detaylar gerçekten çok şık hani bakıldığı zaman. Bir de sadece bakıyorum hani şurada ufak bir deformasyon var. Bunun harici sen bir işlem yaptırdın mı direksiyona, başka noktalara? Hayır, bir işlem yaptırmadım. Araç olduğu gibi bir yıla yakın oldu. Aha. Ben de gayet temiz kullanılmış. Aha. O şekilde memnunum yani araç. Bir şey yapmaya gerek duymadım diyorsun. Hayır. Yani gerçekten kalite olarak çok iyi hissettiriyor. Hani bir Mercedes olduğunu hissiyatı var. Şimdi aracın bakım maliyeti, işte vergi maliyeti ve bunun gibi detayları senden sürüşte daha çok ben öğrenmek istiyorum. Ama öncesinde gel istersen bir de bir Peugeot'u gösterelim sana. O nasıl, ona bir bak. Arka tarafı nasıl Mehmet sence? Şu anda ilk defa sizin arkada oturuyorum. O derece. Daha önce oturmamıştım. Gayet konforlu ve rahat. Ya genelde S serisini tercih edenler biliyorsun yani büyük bir araç ve makam aracı olduğu için şoförlü kullanımı da tercih ediyor. Ama sen daha çok kendin kullanıyorsun. Evet, kendim şahsım kullanıyorum. Şahsım üzerine kullanıyorum. Bak burada mesela şu makyaj aynaları enteresan bir detay. Makyaj da arkada oturan, gerçi illa makyaj yapacak diye bir şey de yok da herhalde toplantı öncesi şöyle son rötuşları yapıyor değil mi? Bunları yapıyor. Bir de şimdi bu şoförlü kullanım bir araç olduğu için arka perdeleri de buradan ayarlayabiliyorsun. Evet. Arka perdeleri açıp kapatabiliyorsun. Evet, şoförlü kullanım ağırlıklı bir araç olduğu için bak sen de görüyorsun şimdi bu koltuğu bayağı bir öne alabiliyorsun ve burada çok daha ferah bir şimdi alan oldu. Hatta yenilerinde böyle ayağını uzatacak kadar alan bile olabiliyor long versiyonlarda. Ama bu hali bile bayağı iyi arkadaşlar, bilmiyorum. Değil mi? Senin açından da. O zaman sana bir şoför de bakalım biz. Sana yani bu video sonunda ya bir şoför bulacağız ya 508'i satacağız gibi. Görüntü öyle. Olabilir, evet. Tamam, gel bir 508'e de bakalım Mehmetciğim. Evet Mehmet, 508'in içerisine geçtik. Ne diyorsun iç tasarım konusunda? Gayet güzel, ferah. Gerçekten yapanların eline sağlık. Vallahi tasarım Mercedes'e göre çok radikal tabii. Yani bu otomobil, Mercedes'i bırak, günümüzdeki birçok otomobile göre de enteresan ve radikal. Hem dışıyla hem içiyle de bu otomobilin tarzı ve tasarımı genel olarak çok beğeniliyor zaten arkadaşlar. Sizler de bunu hep belirtiyorsunuz. Ya tamamen göreceli bu tip şeyler ya bakınca, yani kimisi senin gibi hakikaten aynı paraya ikinci el bir Mercedes S serisine biner, kimisi de 0 kilometre takıntılıdır ve o parası hani o anda neye yetiyorsa onu alır. Bence ikisi de çok güzel, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de gayet beğendim. Çok güzel bir görünüme sahip. Evet. Sportif görünümde. Zaten direksiyon detaylarında ve iç tasarımını gördüğümüz gibi. Tabii arada bir 10 yıl var. Biraz daha fazla dijital detaylar görüyoruz bu otomobilde. Bak şu ekran mesela öyle, şu gösterge öyle. Daha farklı temalar kendi zevkine göre seçebiliyorsun, kişiselleştirebiliyorsun. Bu gibi böyle bir 10 yıllık evrim var aslında baktığın zaman. Hani
değişim var. Günümüz otomobillerindeki gördüğümüz daha farklı detaylar var. Ama tabii S serisinin güncelini bunun yanına koy. O da bu kokpitiyle seni bayağı bir şımartır bence diye düşünüyorum. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Evet. Ama materyal kalitesi hiç fena değil mi? Hani benim dikkatimi çeken o detay var. Özellikle şu kaplamalar Evet. tercih meselesi ama gayet güzel, konforlu bir araç. Tamam ama zevk renk meselesi diyorsun. İstersen bir konforunu, işte yol tutuşunu görmek için bir yola çıkalım. Bir test yapalım seninle. O zaman daha detaylı bir hem sürüşle alakalı bilgileri de her ikisini veririz. Hangisinin vergisi daha avantajlı, hangisinin yakıtı daha avantajlı. Onları bir konuşalım istiyorum. Hadi bakalım. Ne diyorsun? Nasıl? Evet. Sürüş Şu anda pozisyonu vesaire. uçaktaymış gibi hissettim. O derece. Tabii ki. Mercedes'ten sonra. Gayet geniş, güzel, kaslı bir yapıya sahip Direksiyon araç zaten. küçük. Böyle bir enteresan biraz. Evet. Şu ara birim mesela senin Mercedes'e göre biraz daha yukarıda bu araçta. Bu detay benim hangi araç olursa olsun çok hoşuma gidiyor. Vites konumu da hiç fena değil. Bir de vites mesela Mercedes'te nerede hep koldandır. Bunda burada. Ama Evet. bu da gayet ergonomik ve aslında modern bir kullanıma sahip yani. İlk dikkatimi çeken zaten test kolu oldu. Evet. Şu yanda düğme var. Onunla Gayet basıp şey yapıyorsun. göze Şurada hitap sürüş eden. modları var. Evet. Mesela aracın kullanımını kendi zevkine göre farklılaştırabiliyorsun. genellikle hani yolu biraz camı basık görünüyor ama Evet. Mercedes'e göre gayet güzel. Daha sportif Daha zaten. Bu sportif mesela yeni görünümü var. aldığı 508'e göre bunu Evet. daha sportif bir yere konumlandırdı Peugeot. Yani sportif kupeler şimdi moda oldu ya, Arteon da mesela buna bir örnek, işte A5 Sportback'te. Bunu da öyle konumlandırdı ve öyle bir hissiyat vermek istenmiş. Bunda başarılı olmuş. Bak sen de hemen fark ettin. Tavan daha yakında olduğu için o kupe hissiyatını yaşıyorsun ama dört Evet. kapıda bir otomobille yaşıyorsun. İşte çerçevesiz camları var vesaire. Bu gibi detaylarla o hissiyatı daha da arttırmış durumda Evet. firmalar ve Peugeot da bunu daha da fazla arttırmış durumda. Hoşuma giden de 4 camın A5 şeklinde Çerçevesiz olması. olması bir gayet güzel bir görünüm veriyor. Aynen. Biraz işte Mercedes'e göre daha küçük olduğu için bunun gibi böyle dar yerlerde daha kolay manevra yapabilirsin. Evet. Daha hakim olabilirsin aracı aslında. Yani dönüş çapı bakımından Mercedesler de hep iyidir ama daha küçük olduğu için bir yerlere böyle yerleştirmek, park etmek nispeten daha kolaydır bu tip bir aracı. Bakım maliyetleri nasıl Mercedes tarafında? Yani periyodik bakımlardan bahsediyorum. Şu anda ortalama 4000 TL civarında yetkili servislerde. Tabii dışarıdan yaptırdığı zaman maliyet düşüyor. Ortalama 2000 lira kadar. Özel servislerde diyorsun ki yani 2000 lira ama Evet. yetkili servise gidersen 4000 lira var. Bu arada Mehmet'in aracı arkadaşlar dizel, yani S350 dizel. Videolarımızın, bu tip videoların bu arada arkadaşlar devam gelmesi için beğenmeniz, kanala abone olmanız bizler açısından oldukça önemli. Desteğinizi de bekliyoruz. Abi ne yapabilirim diyorsunuz sizler açısından. Bizim için bunu yapmanız yeterli, değil mi? Evet. Peki yakıt tüketimi nasıl? 3000 dizel bir makine var bildiğim kadarıyla. 6 silindirli, 250 beygir civarı bir beygir var, güç var. Nasıl bir tüketim var senin araçta? Ortalama şehir içi 10 litreleri görüyorum. Hani şehir dışında gittiğim zaman da 7 litre, 6,5 litreye kadar düştüğünü gördüm yani. Evet, 7-6,5 lira şehir dışı düşüyor. Tecrübe yaptım. Anladım. Yani kullanımla da alakalı, kullanan kişiyle de alakalı dediğin gibi. Kullandığın yerle de çok alakalı. Yani Evet. uzun yol ağırlıklı kullanıyorsan mesela büyük motorun bir handikapı yok bence de. Yani bir vergisi yüksek. Vergi konusuna da gelirsek tabii. hazır üstüne tabii. değinmişken 2650 TL 6 aylık değil mi? 6 aylık vergisi bandrolü. Yıllık 5200 civarlarında. Evet, öyle bir dilime denk geliyor. Mesela bunun vergisi yıllık bazda bakınca 1600 lira. Yani 1600 lira ediyor. Şimdi bakıldığı zaman arada yaklaşık olarak bir 4000 lira gibi bir fiyat farkı var. Evet. Yani şu anda Mercedes'e baktığım zaman hani masraflarım yarıya düşsün derseniz hani 508 olarak gerçekten düşünebilir mi derseniz ben düşünebilirim yani. Kullandıktan sonra diyorsun. Sonra. Şeyim değişti, vay be. Evet. Yani hiç böyle bir maksadımız yoktu ama sana bir 508 satıyoruz herhalde. Bakalım. Bunun yakıt tüketimi sence nedir? Ne yakıyordur? Ortalama şehir içi 6 litre diye düşünüyorum. Evet, dizeli alırsan o rakamları görüyorsun. Evet, ama bu benzinlisi. Benzinli olduğu için 8 ile 10 arası evet, diye doğru. düşünebiliriz. Doğru, aynen öyle. Oralarda geziyor. Ama çok kastırırsan tabii daha yukarıları da çıktı oluyor. Yani 15'leri falan da görebilirsin rahatlıkla. Ama
çok kasarsan görüyorsun. Yeni nesil otomobillerin birçoğunda olduğu gibi 508'de de durum o şekilde. Dizelleriyle bunun gerçekten çok düşük veriler yakalayabildik. Biz de çekimi almıştık hatta. Arton'la çektiğimiz araç dizeldi. Onun linkini de burada bir yere bırakırız arkadaşlar. Çok daha hani böyle düşük tüketim verileri yakalayabiliyorsun. Şimdi bence maliyet konusunun üzerine biraz daha düşelim istiyorum. Onun için istersen gel senin araca bir geçelim. Biraz böyle kötü bir yolda da kullandık. Ben onun konforunu acayip merak ediyorum. Şimdi dediğim gibi gel S serisine geçelim. Orada bir de onun sürüş detaylarını seninle beraber inceleyelim. Maliyet konusunda konuşmaya devam edelim. Şimdi 508'e biniyorsun ya, buna düştüm. Yani bu o kadar şimdi büyük, mesela 508 gibi buna binmeye çalıştım. O kadar büyük ki koltukları falan seni bildiğin sarıyor böyle. Öyle bir fark var mesela her şeyden önce. Bak buradan mesela çıkarken daha bir zorlanıyorum otoparktan. Evet. Haliyle. Uzun olması park sorunu tabii ki. Evet. Yani şehir içinde dolaşırken, bunun gibi dar yerlerde dolaşırken biraz zorlanıyorsun ama şu işte Mercedes'in o hani ağır abi hissiyatı da gerçekten acayip bir şey yani. Koltuklarda o kadar çok fazla opsiyon var ki yani herkes bence burada kendine ideal bir sürüş pozisyonu yakalayabilir. 508'de bu yoktu mesela. Bak bildiğin süzülüyoruz ya. Ben şimdi çok enteresan bir detay söyleyeceğim arkadaşlar size. Senin de eminim ki dikkatini çekmiştir. Sağa sola dönerken o yönün tersindeki bel desteği şişiyor. Yani ne demek istiyorum? Az önce sağa dönüyorum. Şuradaki şu bel desteği şişti. Beni neden tutabilmek için, daha böyle sert viraja girersem muhtemelen daha yüksek hızlarda da bu olan bir opsiyondur. Yine şaşırdığım bir detay var burada. Head-up display ekranı var. Hemen böyle gözümün önünde otomobilin hızıyla alakalı bilgileri buradan alabiliyorum. Gerçekten böyle bir böyle teknoloji üstünü bir yerde yönetiyor gibisin. Evet 9 yılın öncesi o zamanın teknolojisi ama hem böyle o Mercedes'in ağırlığı var bu araçta ama bir yandan da çok şey hissettiriyor, teknolojik hissettiriyor. Yani modern hissettiriyor mu, hissettirmiyor mu o ayrı konu. Çünkü tasarımdan dolayı biraz böyle retro hissiyatı var. Ama teknoloji bakımından bu otomobil seni tatmin ediyor ve etkileyebiliyor. Yani tatmin ediyorsun da etkiliyor da, bayağı bir etkiliyor. Saydığın donanımlar işte günümüzde wow diyoruz birçok araca. Adam 9 yıl önceden koymuş buna. Performansı bayağı falan diyorsun, olay diyorsun. Nasıl? Şu eşya gözleri şunlar. Eşya gözü gayet iyi. 6 göz CD girişi var. Evet. Elinizin altında radyo kontrol edebiliyorsunuz. 600 Nm tork var benim bildiğim bunda. O civarda bir şey. Şimdi ben bunun S350'nin makyajsızının benzinisini kullanmıştım. 3.5'teydi veya 6'ydı ama benzinliydi. Ya bak buna bastım mı alıyor ve seni gidiyor. O da iyi gidiyordu ama bu daha dolu, o torkun daha dolu gelme durumu bunda da tabii bu aracın hakkını bence daha iyi veriyor. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bir detay daha var. Şu an ekonomide kullanıyorsunuz. Spor tuşuna bastığınız zaman konforta diyorsun daha farklı performansı bayağı farklı Şuradan oluyor. değiştiriyoruz onlarda. Sürüş modlarımız da var bu arada. Manuelde, Eco'da S ve şey var. Sport ve Eco var o zaman. Sport ve Eco, evet. Kazıda direkt arka tarafı zaten arkanın dişli. Evet. Şurada bak bir sport tuşu var. Evet. Bu da sanırım Air Mati'yi ayarlıyor. Evet, aracın süspansiyonları havalı. Tabii ki. Şu anda düşük. Daha düştü. Konfort modu yok mu? Konforta genelde üst. Zaten yani basıldıysa konforta oluyor. Evet. Muhtemelen. Ha bak. Şu an yükseğe aldı. Yani şimdi araç bariz böyle sertleştiğini ufacık bir çukurda bile hissettiriyor arkadaşlar. Delirdi. Bayağı iyi geliyor performans. Evet. Yani çok dolu geliyor yani. Bak seninle aynı yerden dönmeye çalışacağım. Bakalım dönebileceğim mi? Döneceğini düşünmüyorum. Taksici yol vermeyecek her zamanki gibi. Döneceğini düşünmüyorum. Araç uzun olduğu için. 508'e bir seferde döndük. Bakalım. Evet. Dönebilecek miyiz? Belki vururuz. Belki de döndük bilmiyorum. Dönüş çapı çok iyi. Bayağı iyi yani. Bu da kısa versiyonu. Uzun versiyonda kesinlikle daha dönemezdik herhalde. İyi gidiyor be. Evet. Yani iyi gidiyor. Bayağı gidiyor. Bak ufaktan bir kaydı araç. Yani ben kaymayı düşünmüyordum o kadar. Ama hemen tak burada gördüm.
ESP hiç sanki kaymayı hissettirmedi bize. Bu konuda zaten Mercedes çok iyidir güvenlik sistemleri bakımından, aktif ve pasif güvenlik sistemleri bakımından, ki onun hissiyatında verdi. Yani şimdi ikisi arasında benim açımdan nasıl bir fark var biliyor musun? Mercedes, hele bir de bir S-Class kullanıyorsan, hani bu araçta böyle gidip işte pistte abi zaman kasayım, işte ne bileyim sürüş yeteneklerimi biraz daha geliştireyim tarzında bir kafaya çok fazla girmezsin bence. Pist gününe gideyim. Ama 508'de onu yaparsın. Çünkü buna göre biraz daha böyle işte küçük olduğu için o çevikliği sana verebiliyor. Ama bununla bir işte Alman otobanına gideyim, son hız denemesi yapayım gibi, hani o tip kafaları, daha doğrusu böyle daha yüksek hızlı virajların olduğu yerde bir kullanım yapmak çağrışımı uyandırıyor bende. Yani bu tamamen bana has bir durum. Tabii ki aracın böyle olduğunu iddia etmiyorum ama bende uyandırdığı hissiyat bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tabii ki ikinci el konusu, ikinci el fiyatları, bak hemen bu taraf işte dönüş yapıyoruz ya. İkinci el fiyatları işte aracın durumuna göre vesaire değişen bir şey ama biz senin aracına ortalama 350 bin lira dedik piyasa endeksinde. Yani ortalama böyle ilanlardaki fiyatlara baktığımız zaman 350 bin liraya da 0.508 alabiliyorsunuz. Bu konuda arkadaşlar özellikle sizlerin yorumlarını alt tarafa mutlaka bekliyoruz. Siz hangisini tercih ederdiniz? Neden? Ben açık konuşuyorum. Gerçekten ikisi arasında böyle tam şundan dolayı bunu seçerim diyemedim. Çünkü ikisine de böyle gönlüm gidip geldi. Ama sizlerin yorumları çok önemli. Mutlaka yorumlarınızı bu anlamda alt tarafa bekliyoruz. Umarım sizler açısından faydalı ve enteresan bir videoda olmuştur. Teşekkür ettik Mehmet sana. Ben teşekkür Tekrardan. ederim. Vallahi çok keyifli bir karşılaştırma oldu benim açımdan. Yani bu tip karşılaştırmaların devamının gelmesini istiyorum. Bizim Mehmet'le bahsetmediğimiz, sizlerin merak ettiği olabilir. Olursa sorularınızı da alta bekliyoruz. Görüşürüz.